ırmak akıyor Kargının ovasında Ah Kızılırmak akıyor Kargının ovasında Kız senin alam kaçam yarim 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 Dağların arasına Dağların arasına Kız senin alam kaçam yarim 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 Dağların arasına Dağların arasına Kızılırmağın bendi, kızlar ovaya indi. Ah Kızılırmağın bendi, kızlar ovaya indi. İkimizin hakkında yarim yarim yarim. Ah bile bilsen ne dendi, ah bile bilsen ne dendi. İkimizin hakkında yarim yarim yarim. Ah bile bilsen ne dendi, ah bile bilsen ne dendi. Kızılırmak boy vermez çeltikler ekilince. Ah Kızılırmak boy vermez çeltikler ekilince. Kız senin alam kaçam yarim yarim yarim. Harmanlar sürülünce, harmanlar sürülünce. Kız senin alam kaçam yarim yarim yarim. Harmanlar sürülünce, harmanlar sürülünce. Arazide su işlerinde çalışıyorum. Yukarıdan başlıyorum, sırayla suluyorum. 12-13 günde bir tur yapıyorum. Kuyu açtım, işime devam ediyorum günlük. Sabah 6.30'da açıp, akşam 7.30 gibi kapatıyorum. Şimdi tarlaları sulamaya gidiyorum. Yerin altından 200 metre derinlikten çıkıyor. Elektrik gücüyle çıkıyor. Kaç gündür çalışmadı ya. Kargının en birinci bamyası Sultaniye bamyası. Heh. Baksana şuna ya. Dikensiz olacak. Bir günlük 2 günlük olacak. Tam yemelik. En çok bamya eken benim. Biraz hırslıyız. Bir de tanındık pazarda. Şimdi bunların çiçeğini ayırıyoruz, eliyoruz. Kipriklerini tertemiz, mis gibi. Arada koparmayınca görükmüyor. Şimdi şu yaprakları alıyorsun ki görüksün. Güneş görsün araları.
Şu yapraktan görükmüyor bak. 2 tane de burada kalmış. 3 günlük, şu 2 günlük. Bir tane şey kalmayacak hiç. Şimdi bura çarşamba günü filan sulanmalı. Hava çok sıcak. Bu sefer kendim sulayamadım. Elim yaralı olduğu için. Şunları açıverelim. Oraya hiç olmasa akar. Kanalın kendinden gidiyorsun sabahları. Suyu takip ederek sağlıya kadar götürüyorsun suyu. Sağa sola taşmasını önlüyorsun. İsraf olmuyorsun. Bazen oluyor, tıkanık olan yerler oluyor. Duvar yıkılıyor, tamir ediyorsun. Dalla geliyor, onları açıyorsun. Bir tağla almış, meyvalık. Bana önce 5 kere sula diyor. Fazla sulama diyor, su parası vermeyecek. Fazla suladı mı? Öyle sulayınca hava çok sıcak. Bunu sulamasan kulakları dikiyor havaya. 2 aydır sulamamışsın diyor. Sen İstanbul'da deniz kenarında gez. Biz burada akşamında sinek yiyelim, sivrisineklerin içinde. Bir de bana kafa tutuyor. Tam yüzüne konuyor buraya, şuraya. Sivrisinek. Bunun zor yanları erkenden gelirsen böyle ıslak ıslak ellerin deler. Zor yanı bu. Biraz bugün erken geldik. Bak şimdi şuralar güneş vurdu, ıslaklık gitti. Buralar bak, gölgeler çiğ düşmüş. Şimdi bunların çiçeğini ayırıyoruz, eliyoruz. Kipriklerini tertemiz, mis gibi. İpe arada hanım diziyor, bir kilo neyim şöyle. Ben yaz satıyorum. Kolay gelsin. Hoş geldin Gülistan. Sana yardıma geldim. Gel. Buyur. Nisan'da başlıyoruz bunu ekmek için. Yerini temizliyoruz, sürdürüyoruz, kerme getiriyoruz. Ekime kadar bu bamya açıyor. Toplanıyoruz, arkadaşla beraber kazıyoruz. Günlük geleceksin. Cenazende olsa koyup gelip o bamyayı topluyor. Yani geçim kaynağı olanlar, çok ekenler günlük topluyor. Benim için eğlence. Gelip gitmek için tarlaya. Kafanı dağıtıyorsun, geliyorsun. Bir bamya topluyorsun, zepse topluyorsun. Dolaşıp gidiyorsun. Şimdi gençlik ekmiyor. Hep tekstillerde çalışıyoruz diye. Böyle boşaltıyoruz. İçinden tohum çıkıyor bunun. Bunları böyle şeylerden ayıklayacağız. Seneye ekeceğiz. Yine bu tohum bamyanın. Otunu temizliyorsun, kazıyorsun. Çok zahmetli iş bu. Emek isteyen iş bu. Kaç sefer sürdürüyoruz tarlayı. Ekmesi, dikmesi, onlar hep para.
Biz bunu toplayıp kendimiz pişirip de yiyoruz. Oluyor komşuya veriyoruz. Fazlasını satıyoruz. Gelir kaynağımız yani bizim. İyi. Yemeğine kıyma, kuşbaşı et kavuruyoruz. Soğan, domates, salça. O yana bu yana sarartıyoruz. Sararttıktan sonra suyunu koyuyoruz. Biraz pişiriyoruz. İndirecek yakında sirke veya limon hangisini tercih edersen. Ama çok güzel. Her şeye iyi geliyor. Ama zahmetli olduğu için eken yok eskisi gibi. Tabii benim yaşımdakine ekiyor işte. Ayakkabıları çıkartıyoruz da. Öyle ekledik, izlerimiz çıkmış. Bu çıkıyor ayağımdan, batıyor. Sulanınca. Sulanıyor ya, ayağından ayakkabıyı çıkar diyor. Bata çıka ekliyor sulandın mıydı. Gülistan Hanım'ın eşi sulayı veriyor o sucuğu, sağ olsun. Bu sene böyle toprakta mantar hastalığı oldu. Bak bunlar mantar hastalığı oldu bunlarda. Bunlar böyle kuruyor. Böyle kuruyor. Kendi kendine kuruyor. Kendi kendine kurudu bu sene. Otunu yoluyorum baksana. Yolmadığım yer kaldı. Az bir yer kaldı. Kendim yoluyorum boyunu otunu. İlacı atmıyorsun. Sağlık açısından atmıyorsun ilacı. Atanlar var. Ot olmasın diye atanlar var. Ha, benim adım Nurhan Sarı. Almak isteyene ben de doğal bamya var. Öyle değil. Beni isteyen burada bul, kargıda bul. Bamya deyince bamya günlük sana bir artı sağlıyor. Üretmek her zaman iyi bir şeydir. Toprak iyi bir şeydir. Mesela benim İstanbul'da 27 sene durdum. Çocukluğum 24 yaşında ettim. Orada psikolojim bozuldu. Buraya geldik, düzeldi. Bunların sevgisi, bunların olduğu baharın mesela çiçek, sırayla meyve, kiraz, caneri, şunu bunu hep bakımını yapmak, ne istiyorsa anlamak ziraatten. Biz çocukluğumuzda bu işlerle yetiştiğimiz için özledik burayı. Sonuçta geldik, başladık. Günlük açıyor bunlar çiçek. Böyle açıyor çiçeklerini. Eve gidince diziyoruz bunları tek tek ipe. Örtüyoruz üstünü, yarın sabah çiçeklerini çıkarıyoruz. Sırığa takıyoruz, kurutuyoruz. Kuru bamya oluyor. 30 dizin, uzun dizin 30 dizinden 1 kilo bamya geliyor. Bamyası olanlar var komşularımızın. Hep beraber oturuyoruz birinin kapısının önünde. Hem sohbet ediyoruz hem bamyeleri diziyoruz. Burası senin kendin mi icat? Yok hep elinkine ekiyor. Elin mi? Eve yakındı ya. Ben aşağı gitmem. Bolçay'ına. Bura bahçe gibi. Babam oku dedi, öğretmen de demiş oku dedi. Ben bamya hak ederim dedim. Bamya da olmuyor, ne ederse yet, yaşlandık ama. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Sana kolay gelsin. Çok sağ ol. Allah Böyle razı olsun. görüşürüz. Ellerine sağlık. Dizelim beraber. Dizelim. Şuradan Baldırcan'dan Gülistan. O aşağıda var. Bahçeye tutuyorum mesela bir göle. Göz dolana kadar bekliyorum başında. Ayrılmıyorum bir yere. Mesela akşam bir yere verdim. 2 saat sürüyor. Bu su kuyudan tarlaya kadar 1,5 saatte gidiyor. Yarım saat bekledi mi tarlayı dolduruyor. Zor tarafı havanın sıcak. Sıcakta gezmem. Yani dizme ayağımda. Suyun içine giriyoruz. Ayaklar aşamazda su içinde olur. Bu işin keyifli tarafı işte spor yapmak.
Ben bu işte tek çalışıyorum. Daha önceden 24 saat çalışıyoruz 4 kişi. 2 kişi gündüz, 2 kişi gece. O zaman bütün arazi ekiliydi. Şimdi ekmiyor kimse. Şimdi dibini biçemedim işte, elim değmedi. Şey diyeceksin, süreceksin. Koyun kermesi var bak orada. Orada koyun kermesi var. Onları diplerine dökeceksin, karıştıracaksın. Lezzetli olması için. Sırf bunlar için toklu besliyorsun. Ya millete hizmet. Başka bir şey değil. Fenli gübre, kimyasal kullanmıyorsun. Ben katiyen yemem. Bak 74 yaşındayım. Ya ben yemem ben. Otlarını kendim alıyorum. Bir tarafını aldım, bir tarafı duruyor. İlaç yapvediyor, yapmıyorsun. Şu elime olsun, otları alacaksın oranın ucuna. Ya. Aksine 20 lira aşağı veriyorsun herkesten. Bana kızanla da var, bamyayı sen ucuz veriyorsun. Veriyorsun, millet yesin. Geçen sene 100 lira olan bamya bu sene 200 lira. Ne demek lan bu? %100 zam mı olur? ...41... ...24'te bura... ...65 sıra... ...65 sıradan 6 sıra kaldı. İyi etladık ya. Daha el sakat olmasa biterdi. Yok diyorum. Yok şimdi. Bu yandan gel de götür. Resattımın namussuzları. Çok kuvvetli bu motor. 300 kilo yükü götürüyorum buradan ben. Top hiç kime diyorum demiyorum. Yalnız şurada biraz zorluyor. Yokuşta. 1990'da Osmancuk'tan aldım bunu, 0. 33 yaşında diyorsun da kimse inanmıyor. Ama kimseye vermem hiç malımı. Benden başka kimse çalıştıramaz da götüremez de. Geçen birine verdim, birden ses değişti. Bir haftadır çalışmadıydı, yağ biriktiyse onun için sallıyorum, karışsın yağı diye. Kargıda ilk motor süren kadın benim. Kadın olarak motor süren yoktu 90'larda. İlk ben açılış yaptım. 2 tane çocuğuyla tam kıra bamya ektim. O kırdan her gün gidip bamya toplayıp 2 bebeğine geliyordum. Ahdettim, bir motorum olursa alışırım dedim. Sepetli motor, bohçamı koydum, çocuklarımı sepete koydum. Öyle motorla tarlaya gidip geldim, çocuklarımı büyüttüm öyle. Bamyayı toplayıp geldik her gün.
Çok yadırgadılar önce. Kendi kendime işime baktım yani. Kimsenin ne dediğine bakmadım. Eşim de karışmadı öyle gidip geldiğime. Tarlaya da gittim, bahçeye de, çayıra da, pikniğe de her yere gittim motoruna. Sonra herkes binmeye başlayınca köyden geldi de motor sürdü diye takdir ettiler. Şimdi herkes sürüyor. Bitti bir kişilik. Yeter. Alayım sırtıma. Tamam. Bir de böyle. Bir de böyle fazla olsa koyuyor. İşte evde yadım şöyle. Bamiye'den geliyor amanın aman aman, bohça yere değiyor ah amanın aman aman, benim sevdiğim güzel amanın aman aman, 100.000 kayma değiyor ah amanın aman aman, aman 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 aman, amanın aman aman, ah amanın aman aman, amanın aman aman, ah amanın aman aman. Yer sokağın başı amanın aman aman, eksik olmuyor daşı ah amanın aman aman, yarim kazma kazıyor amanın aman aman, yeri duyuyor saçı amanın aman aman, aman 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 aman, amanın aman aman, ah amanın aman aman, amanın aman aman, ah amanın aman aman. Bu çok eski bir olay. Ben bildiğim 50 yıllık şu anda benim şeyimde 50 yıllık bir mevzu. Bamya biliyorsun Kargı'da çok ekilen bir üründü daha önce. Ama şimdi azaldı başka. Bu türkü İşte kendiliğinden doğuyor bu işler. Yaşantılar görülüyor. Bamyanın meşakkati o da biliniyor. Her gün gideceksin buna. Her gün gideceksin. Gitmedin mi orta oluyor biliyorsun bu işi. Onun için işte Bamya'dan geliyor. Boşa yere değiyor. İşte bezleri şeyde yazdık bunu. Okuduk yani. Yöresel parça. Ben kendim yazdım Yusuf Muşçu. TRT'ye, diğer kanallara, çok yerlere okuduk biz bu türküleri. Kargı'nın birkaç tane türküsü var. Bamya, Kızılırmak ve Havam adlı 3 tane eserimiz var bizim. Ah amanın aman aman, aman aman. Şimdi babam çok iyi kaval çalardı. Müzik olarak babamın gen olabilir. Müziği de ben kendim çok seviyorum. 15 yıl biz Kargı'da salon düğünü yaptık. Ekibimiz vardı. Ben 200 türküyü ezber okuyordum yani düğünlerde. Kurslar verdik halk eğitimde, bağlama kursları çok yani. Hatta cezaevinde bile kurs açtım mahkumlara. Köy okullarına folklor çaldım. Çok yerde çaldım yani. Müzik benim şeyim.
Hobim. Hala bak ben 77 yaşındayım. Ben müziği seviyorum. Spordan müzik benim en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela şu ovanın toprağı, o Kızılırmak'ın nili o kadar lezzet veriyor. Buranınkine bir et bile koyma, yağla pişiriyorsun, o kadar lezzetli. Şu arazide, şu ağaçlı arazi, pirinç arazisinde bizim adım atmadığımız yer yoktur. Ben çok üzülüyorum bu araziye, o topraklara yazık. Biz eskiden ektiğimiz zaman altın gibi sebze öteberi çıkardı. Biz geldik 70 yaşımıza yaklaştık. Daha fazla ha. Bizim zamanımızda ne bu bamya mı ki? Daha biz bu zamanlar anca gelirdik bamyadan. Sabah dizin, giderdik. 100 dizin. Şimdi Tabii. olmuyor. Şimdi olmuyor. Ağaçları kestikleri anda burası temelli şey olur. Eski kırlara döner. Öyle yapana kadar destek versinler, gençleri yönlendirsinler. Başlamışlar, mermere başlamışlar yukarıda, güneyde. Bizim Geçen çıktık biz. Siyanür mü neydi o altına katılan Ha şey iyi, siyanür. bura mı kaldı şimdi buranın dağları? Ondan sonra sıra buraya geldi. Herkes ne olursa biz de onu oluruz. Ne yapalım? Biz Yapacak bir yaşadık şey da var mı? bebekle var. Bu sultaniye bamyası hiç dikeni yok bak. Bu eline batıyor. Dikeni var. Eskiler daha dikenliydi. Biz koparamazdık. Bu ellerimiz akardı bizim. O kadardı. Delinirdi böyle. Buradan aşağı delinirdi. Gene her gün giderdik o bamyaya. 60 dizin. Temizleniyordu. Böyle böyle diziyoruz. Yarın sabah bunu önlüğe bağlıyoruz. Kız bu Yarın sabah Tek çiçeğini mi çıkıyor? çıkarıyoruz. Bütün çık ben ip çıkaramadım. Tek tek çiçeğini çıkarıyoruz bir yolda bunların. Bunlar kurutmak için. Biriktiriyoruz, kurutmak için. Kurutuluyor. Kasım'dan Kasım'a kadar biriktiriyoruz. Kasım'da satıyoruz. Gölgede kuruyacak. Güneşte ağrıyor. 1 kilo bamya 25 dizinden gelirdi. Şimdi bamya yok. Şundan bamya mı ol işte? Ya baraj geldi ya, baraj geldi diye olmuyor artık. İklim değişti, olmuyor. Ya her yerde var baraj. Barajdan diyorlar. Her işte yere olmuyor. baraj yap. Sıcak yapıldı. bak Gülistan. Baraj neydi? Sıcak. Bilmiyorum. Şeltuk ilacı mı? Neyin nesi? Mantar. Köklerinden çürüyor bamyeler hep. Birkaç senedir bu baraj geleli bizim bu Boyabat Barajı mahsullerde kurumu var. Mesela yıllar önce Kargı'da 100 ton bamya çıkarken bugün 10 ton bamya çıkmıyor. Hobi gibi bir şeye düştü, hale geldi bu. Aslında para da diyor, şu an 1 lira kilosu kuru bamyanın. Bir bamya bir hafta 15-20 günde kuruyor. Türkiye'nin aşağı yukarı her vilayetinde bu tüketiliyor kuru olarak. Yaş olarak da kuru olarak da. Ben İbrahim Küre, bamya, lakabımız Bamyacı diye geçer. Yıllardır, bu 50 senede yapılan bir meslek, babadan geçme bize. Şubemiz Ankara'da, burası merkez, Kargı. Biraderler, yeğenler oradalar. İşte bu sene bamya yalnız şöyle, bamya çok eski bir üretim Kargı'da ama yıllar sonra hep düşe yani ben noktasına geldi. İki köyün kaldırdığı bamya şu an Kargı'nın tamamının kaldırdığı bamya eşitti. Aşağı yukarı 10 tona yakın bamya sadece iki köyden kalkardı. Ha işte 3 kilo 5 kilo bamya, mandıra arkadaş mandıralı 5 kilo bamya kaldırıyor. İşte bu bir hobi gibi bir şey oluyor yani bu. Şimdi bizim Kargı'da 2 çeşit. Bir çiçek günlük küçük olan, bir de iri. Kalanı yani o çiçeğin birkaç gün sonra geldi biliyorum o da. Orta bamya deriz ona da. Taşova'da pazarı var bunun. Erbaa tarafı. Bir de Kargı yapıyor bunu.
Başka bu halde çiçek, günlük çiçek kurutan memleket yok. Evet. Türkiye'nin her yerinde üretiliyor bu. Ama yaş olarak pazarlanıyor bu. Bizim Karga sebze pazarında, köylü pazarında satışlarını yapıyorlar. Üreticiler genellikle yaz satmayı tercih ediyor. Çünkü mesela 7-8 kilo bamyadan, yaş bamyadan 1 kilo kuru bamya kurur karşılaştırdığımız an. Yani onun için vatandaş biraz da yaş pazarlamaya çalışıyor bunu. Pazar gayet iyi. Bamya bunlar kaldı. Sipariş verdiler ayın 31'ine 4 kilo. Duyan geliyor. Kendimizin ürettiği mal. 200 lira kilosu. 10 kilo bamya getirdim. 200. Ha bu 50. O faydasız. Niye? Ne faydalı ya? Çok faydalı değil. Ben bunlar yerli bir şey. İçinde hormon yok. Salça, soğan, böyle zeytinyağı dökeceksin. Bunları pişireceksin güzel, yiyeceksin. Buyur abi. Ne kadar? 70 abi. Bamya var, dediğin gibi böyle ömürsün böyle. Vay kardeşliğim, hoş geldin benim İstanbullu arkadaşım. Ne yapıyorsun, iyi diyorsun? Bamya kaç para? 200 lira. Buyurun.